Sevgili hikaye severler, yeni bir hikayeyle daha karşınızdayım. Bugün yine hayatınıza yön vermede bizlere yardımcı olacak bir hikaye anlatacağım. Bugünkü hikayemiz İslam tarihine yaptığı zulümlerle geçmiş biri olan Haccac'tan. Hazırsanız başlayalım hikayemize. Haccac ve adamları Mekke ile Medine arasında yolculuk yaparken yemek yemek için mola verirler. Sofra kurulunca Haccac adamlarına etrafa bir bakın, fakir birisi varsa getirin yemeği onunla beraber yiyelim der. Hizmetçiler etrafa bakarlar, yakınlarda üzerinde eski bir hırka olan uyuyan birini görürler. Onu uyandırıp seni Haccac çağırıyor derler ve adamı alıp Haccac'ın yanına götürürler. Haccac adama gel beraber yemek yiyelim dediğinde adam yiyemem diyerek Haccac'ın teklifini reddeder. Adamın cevabına şaşıran Haccac sebebini sorunca adam beni senin sofrandan daha iyi bir yere çağırdılar diye cevap verir. Haccac nereye çağırdılar diye sorunca adam Allah'ın misafirliğine çağırdılar, ben oruç tutuyorum diye cevap verir. Bunun üzerine Haccac böyle sıcak bir günde oruç mu tutuyorsun deyince adam evet bu sıcak günde oruç tutuyorum ki kıyamet gününün sıcaklığından kurtulayım diye cevap verir. Evet sevgili gönül dostları, Allah kulunun cennete girmesini o kadar çok istiyor ki devamlı kullarına değerlendirmeleri için alternatifler sunuyor. İşte bunlardan biri de Ramazan ayında tutulan oruçtur. Bir önceki videoda çoban ve elma ağacı hikayesiyle oruç ve Ramazan konusuna bir giriş yapmıştık. Orucun Allah'a inanmanın şartlarından biri olduğunu söylemiştik. Günümüzde şekilciliğe mahkum olmuş bir din anlayışının hakim olduğunu görüyoruz. İnancın zayıfladığı, şekilciliğin hakim olduğu ve şeytanın cehennem azabını basitleştirdiği bir zamanda yaşıyoruz. Bilim adamları açlığın insan bedeninde meydana getirdiği olumlu etkileri anlattıklarında birçok insan bunu yapmaya karar veriyor. Ama Allah'ın emri denilince hemen bir tepki gösteriliyor. Yapılan iş aynı olmasına rağmen niyetler farklı. Bu da dünyalık kazancın aynı olması sonucunu ortaya koyarken ahiretteki kazancın farklı olmasına neden oluyor. Çünkü yapılan işe değer kazandıran onu yaparken sahip olduğumuz niyettir. Burada niyeti tekrardan anlatmayacağım çünkü daha önce hazırladığım Adem Aleyhisselam ve Geyikler adlı videomda anlatmıştım. Niyet hakkında detaylı bilgi almak isteyen o videoyu izleyebilir. İnsanlar bu dünyada bir devlet başkanının sofrasına davet edildikleri zaman ne kadar mutlu oluyorlar. Bunu her fırsatta başkalarına anlatıyorlar. Halbuki Allah bizi kainat sahibi olarak ebedi bir sofraya davet ediyor. Ama İnsanlar peşin ücreti daha çok sevdikleri için bunu pek dikkate almıyorlar. Halbuki bir tarafta bu dünyanın sultanının daveti, öbür tarafta kainat sahibinin daveti. Siz hangisini tercih ederdiniz? Evet sevgili gönül dostları, gelin biraz da orucun faydaları üzerinde konuşalım. Oruç ibadeti insana iftar ve sahur ile kılınan teravih namazlarıyla, yapılan diğer ibadetlerle hayatı disipline etme imkanı verir. Nefsin frenlenmesini sağlar. Hatta yogilerin aç susuz durmakla ruhi güç ve kuvvet kazandıkları herkesin malumudur. Oruç Allah'a vefanın en güzel örneğidir. Çünkü insan kalu belada Allah'a söz vermiştir. İnsan oruç tutarak verdiği söze sadık olduğunu gösterir. Oruç insanı kötülüklerden korur. Bir hadiste oruç bir kalkandır. Oruçlu kimse kötü söz söylemesin ve cahillik yapmasın. Eğer herhangi bir kimse kendisiyle dövüşmeye yahut sövüşmeye girişirse ona 2 defa ben oruçluyum desin buyruluyor. Oruçlu kötülüğü başlatan kişi olamayacağı gibi kendisine fena söz söyleyen ve kavga etmek isteyenlerin de bu davranışına karşılık ben oruçluyum diyerek nefsine hakim olacak ve kendisini kavganın içine çekmek isteyenlere
uymayacaktır. Böylece oruç bir kalkan gibi kişiyi kötülüklerden korumuş olacaktır. Oruç kişiyi sadece kötülüklerden korumakla kalmayacak, onu cehennem ateşinden de koruyacaktır. Oruç ahlakımızı da güzelleştirir. Oruç belli bir süre basit bir aç kalma olayı değildir. Oruç köklü bir irade terbiyesi, insanı kötü alışkanlıklardan temizleyen, çirkin davranışlardan uzaklaştıran ve iyi huylar kazandıran bir ahlak eğitimidir. Oruç 11 ay hiç dinlenmeden çalışan bedeni ve organları da dinlendirir. Oruç bedenin zekatı olarak vücutta birikmiş zararlı maddelerin atılması için metabolizmaya büyük bir imkan sağlar. Orucun ruh ve beden üzerinde olumlu etkileri ve vücut sağlığı bakımından faydalı sonuçları tıbben de kanıtlanmış bir gerçektir. Bir hadiste oruç tutunuz ki sağlıklı olasınız buyruluyor. Bunu sadece Müslüman bilim adamları söylemiyor. 1940 Nobel Tıp Ödülünü kazanan ünlü bilim adamı bir kitabında oruç sırasında organizmalarda depo edilmiş besin maddelerinin harcandığını, sonradan bunların yerine yenilerinin geldiğini, böylece bütün vücutta bir yenilenme olduğunu ve orucun sağlık bakımından çok faydalı olduğunu söyler. Nimet eldeyken değeri gereği gibi bilinemez. İnsan sahip olduğu nimetlerin değerini ancak bunları kaybettikten sonra anlayabilir. Oruç tutmakla bir süre nimetlerden uzak kalan kimse bunların değerini daha iyi anlar ve nimetleri kendisine veren Allah'a daha çok şükretmesini öğrenir. Oruç tutan biri sabırlı olmayı da öğrenir. Bir hadiste oruç sabrın yarısıdır deniliyor. Gerçekten bütün imkanlara sahip olan birinin her şeyi yapabilecekken bunu sadece Allah rızası için yapmaması güçlü bir irade ve sabrı gerektirir. Oruç kıyamet günü oruçlu için şefaat edecektir. Ya Rabbi, ben onu gündüzleri yiyip içmekten ve zevklerden alıkoydum. Bunun için onun hakkındaki şefaatini kabul buyur diyecektir. İstemez misiniz tuttuğumuz orucun bize şefaat etmesini? Biraz da orucun mertebelerinden bahsedelim. İslam alimleri orucun 3 mertebesi olduğunu bildirmişlerdir. Birincisi, imsaktan akşama kadar yemekten, içmekten ve cinsel arzulardan sakınmak suretiyle tutulan oruçtur. Oruç tutan herkes bunu zaten başarır. Nitekim bir hadiste her iyiliğin karşılığı 10 ila 700 katıyla verileceği halde orucun karşılığını ancak Allah bilir buyruluyor. Bir başka hadiste ise Ramazan'da yapılan nafile bir ibadet sevap bakımından diğer günlerdeki farzlara denktir. Farz ise diğer günlerdeki 70 farza denktir deniliyor. İnsanlar böyle bir fırsatı kaçırmak istemezler tabii ki. İkincisi, kulak, göz, dil, el, ayak ve diğer organları günahlardan uzaklaştırmak suretiyle tutulan oruçtur. Birçok insan buna dikkat etmez ve oruçluyken bunlarla günah işleyebilir. Mesela gıybet eden 2 kişi Efendimiz'e iftarın ne zaman olduğunu sorduğunda siz zaten kardeşinizi gıybet ederek onun etini yediniz, siz zaten orucunuzu bozdunuz şeklinde bir rivayet vardır. Üçüncüsü, gönlünde Allah'tan başkasına yer vermemek. Kalbini Allah'tan başka şeylerle meşgul etmemek suretiyle tutulan oruçtur. Oruçta ulaşılan en yüksek derece budur. Allah dostlarından birine günde bir öğün yemeğe ne dersiniz diye sormuşlar. O da sıddıkların yemeğidir diye cevap vermiş. 2 öğün yemeğe ne dersiniz dediklerinde o da müminlerin yemeğidir derim diye cevap vermiş. Peki 3 öğün yemeğe ne dersiniz dediklerinde Allah dostu sinirlenerek sen git ailene söyle sana bir ahır yapsınlar orada istediğin kadar ye diye cevap vermiş.
Bu menkıbe bizim yemek yememize bir başka bakış açısı kazandırır mı? Ne dersiniz? Hayatında açlık nedir bilmeyen bir insan, yoksulların çektiği açlık ve sıkıntıyı gereği gibi anlayamaz. Fakat oruç tutan kimse açlığın ne demek olduğunu bizzat tatmış olduğundan yokluk içinde kıvranan fakirlerin çektikleri sıkıntıları içinde duyarak şefkat ve acıma duygularını geliştirir. Adamın biri Ebu Turabi Nakşibendi'ye kaç gündür aç bekliyorsunuz diye sorunca 7 gün cevabını alır. Allah dostları bir kuru ekmek parçasını Allah'ın en büyük nimeti olarak görüyor. Buna sahip oldukları için kendilerini dünyanın en mutlu insanı olarak görüyorlar. Şimdi bizlerin sofralarında Allah'ın nimetlerinin bütün çeşitleri var ama bizler mutlu değiliz. Kendimizi büyük nimetlere sahip insan gibi hissedemiyoruz. Hala mahrum olduklarımızı düşünüp üzülüyoruz. Yani Allah dostlarını açlık diriltiyor, bizleri de tokluk öldürüyor galiba. Ne dersiniz? Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beni desteklemek için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın, gerçek dostla kalın.